Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda hangi programlama dilinin 2024 yılında popüler olduğunu hep birlikte göreceğiz. 2024 yılı içinde şu ana kadar popüler olan dil ne? En son durum nedir? Bunu sizlerle birlikte bakacağız. Şimdi programlama dilleri kanalda anlatıyorum ben size. C++, Java ve benzeri. Bunun yanına C# da gelecek arkadaşlar. Belki eğer beğenileriniz fazla olursa, abone sayımız yüksek olursa belki Python dersleri de gelebilir. Sizlerden hani kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi ve paylaşmanızı, kanalımızın abone sayısını artırmanızı rica ediyorum. Buna göre hani bu tarz videolar gelecek. Şimdi bu kadar fazla programlama dili var. Bunların içinde hangisi en çok tercih edilen dil diye bu tarz insanların aklına soru gelebiliyor ve merak edebiliyorlar. Acaba benim öğrendiğim programlama dili mi daha dünyada tercih ediliyor şu anda, yoksa işte başka bir programlama dili var kafasında, o mu tercih ediliyor? Ona göre belki bir tanesini seçecek öğrenci. Dolayısıyla bu soruların cevabını vermek için karşınızdayım arkadaşlar. TIOBE Index bu sorularımızın cevabını veriyor. Bu TIOBE Index dediğimiz dünyada en popüler olan, en çok kabul edilen 1-2 tane güvenilir istatistik sitesinden bir tanesi arkadaşlar. Yazılım alanında en çok kullanılan dilleri güncel ama tabii 5 sene öncenin, 10 sene öncenin en popüler dili yazmıyor burada. Her ay güncelleniyor arkadaşlar buradaki veriler. Ve buradaki veriler geçmişe yönelik. Yani şu anda tabii biz 2024'ün ortasında ama buradaki veriler önceki döneme ait. Yani bir önceki ayın ya da 1-2 önceki ayın verileri toplanıyor. Ondan sonra o toplanan veriler istatistiksel olarak hesaplanıyor. Daha sonra bu siteye konuyor. Ama en güncel neyse onu bulabilirsiniz bu sitede. Şimdi TIOBE Index 2024 ortası itibariyle en güvenilir, en çok tercih edilen programlama dilleri hangisi? Bu sorunun cevabına geleceğim. Gelmeden önce buradaki bir açıklamayı sizlere paylaşmak istiyorum. Bakın buradaki neye göre hocam hesaplanıyor bu? İşte indeksteki birinci sıradaki programlama dili neye göre bulunuyor? İkinci sıradaki neye göre bulunuyor? Bu sıralama neye göre yapılıyor diye bir soru aklınıza gelebilir ki gelmesi gerekiyor. Sorgulayın arkadaşlar. Yazılımcı her zaman sorgular. Bilim zaten her zaman sorgulayıp sorular sorup cevap almaya çalışacaksınız kendi kendinize. Tabii bunu her zaman bir böyle hoca bulamazsınız karşınızda. Kendiniz bunu araştıracaksınız. Kendiniz bulmaya çalışacaksınız. İnternetten artık yapay zeka çıktı. Yapay zekadan ChatGPT ve benzeri. Bunlardan mutlaka sorular sorup kendi kendinize onların sorularının cevabını alın. Artık bu soruları cevabını almak çok basitleşti arkadaşlar. Yani bir kişinin kendini geliştirmesi inanın çok kolaylaştı artık çağımızda. Şimdi bu soruların cevabı zaten burada var ama bizim herhangi bir şeye bakmamıza gerek yok. TIOBE Index'teki veriler şuna göre bulunuyor arkadaşlar. Google, Amazon, Wikipedia, Bing ve benzeri bu tarz sitelerde yapılan aramalar, bu aramalardaki en çok hangi programlama dili arandıysa, en çok hangi programlama diliyle ilgili sorgu yapıldıysa ona göre istatistiksel bir tablo hazırlanıyor. Ve bu tabloda işte C++ ile ilgili aramalar yapıldı diyelim. İşte C++ pointerlarla ilgili yapıldı. C++ object oriented ile ilgili. Bunların hepsi C++ kategorisine giriyor. Ya da mesela işte Java ile ilgili aramalar yapıldı. İşte Java'nın işte inheritance yapıldı, bilmem nesi yapıldı, şusu busu diyelim, Spring vesaire. Bunların hepsi Java kategorisine giriyor. Dolayısıyla hangi programlama diliyle ilgili arama yapıldıysa onlar o programlama dilinin kategorisine giriyor ve ona göre bir sıralama çıkıyor. Şimdi geldik sonuçlara gelelim arkadaşlar. Mayıs 2024 itibariyle birinci sıradaki programlama dili Python arkadaşlar. Birinci sırada Python var. Ve aldığı puan yüzdesi %17'ye yaklaşıyor yavaş yavaş. Gerçekten Python son dönemde çok popüler bir dil ve hala popülerliğini koruyor. İkinci sırada ise C programlama dili var arkadaşlar. Yaklaşık %10'a yakın bir popülerlik, arama popülerliği. Bunu C++ takip ediyor. C++ da %10'a çok yakın. Yani C ve C++'ın puanlaması birbirine çok yakın. Buradan da şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu iki dil birbirine benzeyen iki dil. Tabii C++ C'yi kapsıyor. Daha da ileri konseptler var.
Bu iki dili bilen bir kişi %20'lik aslında bir dünyadaki aranan programlama dillerinde en çok aranan bir programlama dilini bilmiş olacak. Yani C ve C++ bilen bir kişi %20 civarında şu anda dünyadaki en çok aranan, en çok kullanılan diyelim. Arama yapan, neden insanlar arama yapıyor? Kullanıyorlar, değil mi? Google'da neden arama yaparsınız? Kullanıyorsunuz. Eğitim amaçlı olsun ya da bir ürün geliştirme amacıyla olsun, fark etmez. Neticede kullanılıyor. O yüzden bunları bilmiş olacak. O yüzden C ve C++ çok önemli arkadaşlar. Her zaman bunlar zaten popülerliğini koruyan diller. Yani yıllardır, yani 20 yıldır neredeyse popülerliğini koruyor bu iki dil. Şimdi 4. sırada Java var. Bakın Java Mayıs 2023'te, yani tam bir sene önce, bakın Mayıs 2024 geçtiğimiz ayları kastediyor burası. Mayıs 2023'te tam bir sene önceyi kastediyor. Bir sene önce bakın, bir sene önce ki istatistikte, aynı dönemin istatistiğinde 3. sıradaymış. Bu sene 4'e gelmiş. Yani ufak bir oynama olmuş arkadaşlar. Ama yine de ilk 5'in içinde yer alıyor. Bakın Java ilk 5'in içinde. Onun popülerliği de, arama popülerliği işte Google olsun, diğer Yandex ve benzeri arama motorlarında arama popülerliği de %8.7 civarında bir oran, ki çok yüksek bir oran arkadaşlar. 5. sırada olan C Sharp, geçen sene de 5. sıradaymış. Değişmiyor C Sharp. C Sharp Stable kendi belli bir şey var arkadaşlar. Onu devam ettiriyor yıllardır. %7'ye yakın bir ratingi var C Sharp dilinin de. C Sharp'ı takip eden JavaScript, bakın ondan sonra Visual Basic geliyor. Visual Basic eski bir dil olmasına rağmen eski programlar hala Visual Basic'te yazıldığı için Visual Basic maalesef tam olarak bitmedi arkadaşlar. Devam ediyor. Bir de makrolar vesaire yazanlar var işte Excel'de falan eskiden. Onlar hala yazıyorlar mı bilmiyorum ama işte bu eski şeyler nedeniyle, eski programlar, legacy dediğimiz eski yapılan yazılımlar nedeniyle mecburen bunun böyle belli bir arama kapasitesi, kullanım kapasitesi ve ratingi oluyor. 7. sırada, ama bir önceki seneye göre %1.83 azalmış. Yani giderek bu azalacak. Yani Visual Basic'i aşağılara doğru indiğini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Buradaki. Bu arada şu C ve C++ bir önceki seneye göre biraz azalmış gibi gözüküyor ama değişebilir arkadaşlar bu rakamlar. Şu anda yapay zekaya müthiş bir yönelim var. Yapay zeka nedeniyle zaten Python'ın bu kadar ileri olmasının nedeni yapay zeka programlarında kullanılıyor olması arkadaşlar. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanında kullanıldığı için Python giderek yükseliyor. Ama tabii bu da belli bir doyuma geldikten sonra şunlardaki düşüş duracaktır. Python biraz daha açabilir mi? Evet, Python biraz daha arayı açabilir arkadaşlar. Devam edelim. 8. sırada Go, 9. sırada SQL. Bakın SQL her zaman ilk 10'da yer almıştır arkadaşlar. Bakın geçen sene de 9'daymış. 9. sıradaymış. İstatistiksel olarak yerini koruyor. Devam edelim. Fortran çok eski bir dil olmasına rağmen bir anda böyle bir tercih olmuş. 19. sıradan 10. sıraya gelmiş. Belki Fortran'la ilgili bazı programlar yazıldı. Ya da şöyle olabilir benim tahminim. İşte eski programları yenilemek için belki işte yapay zeka, ChatGPT ve benzeri kullanarak Fortran kodları yazılmış ve onlar üzerinde belki bir geliştirimler yapılıyor olabilir. O yüzden bu kadar büyük bir sıçrama yapmış olabilir ama büyük sıçrama olsa ne olacak ki? %1.24'lük bir ratingi var arkadaşlar. Yani şunun neredeyse 7'de 1'i, işte Java'nın, C++'ın 7'de 1'i neredeyse. Devam edelim arkadaşlar. Assembly Language bakın 12. sırada. Geçen sene 12 olmuş. İşte Ruby var, MATLAB var. Bunlar genelde standart. Yerleri pek çok oynamaz. Çok aşırı tercih edilmezler ama tercih edildikleri yerlerde her zaman o yerlere 3 aşağı 5 yukarı korurlar. O yüzden bunlar bu şekilde. Swift var arkadaşlar. PHP'de bir gerileme söz konusu. Bakın 8. sıradaymış geçen sene. Çok feci düşmüş bu sene ki sıralamayı görüyorsunuz. Scratch var. Rust var. Kotlin 33'ten 19'a gelmiş. Güzel bence bir ilerleme. Çok tabii ileriye gelememiş ama yine de iyi. COBOL yine eski bir dil arkadaşlar. COBOL da en sonlarda yer alıyor. Bizim için önemli olan şu anda bu ilk 5 dil arkadaşlar. Bu ilk 5 dile
biliyorsanız, bu ilk 5 dili biliyorsanız sizin için gayet güzel, gayet iyi diyebiliriz. Bunlarda da arkadaşlar bir tane dilden başlamanız gerekiyor. Mesela bu YouTube kanalımda benim C++ eğitimlerim var. Biliyorsunuz Java'yı da başladım. Yeni Java eğitimini, Java kursuna da başladım ve bu Java eğitimimde OOP konularında kapsayacak seviye sıfırdan ileri seviye olacak. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yani C++ ile Java'yı birlikte öğrenin. İkisi birbirini bütünler arkadaşlar. Özellikle OOP konseptlerini Java'da öğrenmek çok daha basit. C++'da zor. O yüzden C++ dersleri bitirdikten sonra hemen Java'ya geçip OOP konseptlerini öğrenin. Daha sonra C++'a döndüğünüzde aynı konseptler, mesela inheritance, polymorfizm, bunlar birbirinin çok benziyor arkadaşlar uygulaması. Yani sadece sintaks farklılıkları var. İşin felsefesini ve teorisini öğreneceksiniz. Java'da bunu öğrenmek kolay. İşte Java'da öğrenip C++'da uygulayabilirsiniz. Ya da C Sharp'ta da uygulanabilir. Fark etmiyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde burada da grafikler veriliyor işte. Şimdi şu gördüğünüz Python'daki yükselişi görüyorsunuz. Yıllar içindeki 2002'de başlıyor işte. Çok düşük. Python 2002'de bakın %1.41'den şu an geldiği seviye %17'ye yaklaşmış arkadaşlar. Burada mesela Java var. Java bakın 2002 yılında çok popülermiş. %27'ye yakın bir rakammış. Şu anda da çok düşük değil ama %7, %8,5-9'a gelmiş. Yani nasıl diyeyim size, 3'te 1'i. 3 kere 9 27 değil mi? Yani bayağı düşmüş. Yani iyice yerlerde sürünmüyor ama Java'da hani biraz düşüş var. Bu düşüşün nedeni ne olabilir sizce? Bir düşünün bakalım. Ben şimdi söyleyeyim. Durdurun videoyu. Düşünün arkadaşlar. Neden bu düşmüş? Neden bu yükselmiş? Cevap yapay zeka. Evet arkadaşlar, yapay zeka. Java'nın yapay zeka kütüphaneleri maalesef Java, C++, C Sharp, bunların yapay zeka kütüphaneleri kısıtlı. Var. Yok değil. Var ama kısıtlı. En güncel kütüphaneler Python'da olduğu için arkadaşlar Python böyle füze gibi uçuşa geçmiş. Pardon, şu işte bakın mavi olan Python füze gibi uçuşa geçmiş arkadaşlar. Ama şunda emin olun ki Java hiçbir zaman bitmeyecek. Java yani şu seviyede %10'larda devam edecek. C programlama mesela %20'ymiş, bakın %20, bayağı yıllarca böyle %20 gitmiş. Şu dönem bir düşüş göstermiş. 2016-2018 arası, işte 2019 tam yapay zekanın çıktığı dönem işte. Yapay zeka bunların hepsini düşürdü bakın. Hem C düşmüş hem Java düşmüş. Yani ikisi birden, iki tane sektörün lideri bakın. Java ve C sektörün lideriymiş. Yani 2002'den ne zamana kadar? 2017. 2017'ye kadar lidermiş. 2018 hatta. Bu civara kadar lidermiş. Daha sonra bunlar bir anda düşüşe geçiyorlar arkadaşlar. 2016'dan itibaren düşüşe geçiyorlar. Ve Python'ın yükselişi bakın başlıyor. Bunların düşüşüyle Python yükseliyor ve bunları geçiyor. Devam edelim. Şu dil hangisi? C++ yeşil. Bakın C++ %16-17 bu civarlarda. Şu anda yine iyi arkadaşlar. %10 civarında. Bakın ilk 3 dilin şunlar, bakın tek tek. Python grafiğine bakın. Şöyle C dili, şuna bakın, C++ dili. Şu anda ilk 3 de en çok aranan, en çok tercih edilen, en çok internette buna soru sorulan, sorgu yapılan diller bu 3 dil. Python, C, C++. Daha sonra ne geliyor? Java geliyor. Bakın C Sharp'tan da öte arkadaşlar. PHP'den öte, JavaScript'ten öte. Bakın Java geliyor. Java'dan sonra, yani bu 4 dili bilmek size büyük avantaj kazandırır. Daha sonra ne geliyor? C Sharp. Yani benim öğrenmem gereken ilk 5 dil hangisi hocam diye bana birisi soracak olsa, ben tabii ki arkadaşlar verilere göre size cevap veririm ve istatistiksel bilgilere göre cevap veririm. Budur benim cevabım. İlk öğrenmeniz gereken ilk 5 dil şu 5 dil olacaktır arkadaşlar. Python, C, C++, Java ve C Sharp öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bunlardan zaten Java videoları var kanalımda. C++ videolarım var. Java devam ediyor arkadaşlar. Java'da çok ileri seviyeye geleceğiz. Takip edin lütfen. Bir de buna ek olarak C Sharp'lar gelecek arkadaşlar. C Sharp videoları gelecek. Merak etmeyin. Eğer beğenileriniz fazla olursa, abone sayımız çok yüksek olursa, hızlı bir sürede yükselirsek Python dersleri de eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. YouTube'a bilginiz olsun. Bunun dışındaki şunları arkadaşlar, JavaScript falan filan, bunlar her zaman bakın. JavaScript'in grafiğine bakarsanız hep bakın yıllar önce 2022 yılında da %1.7 civarındaymış. Şimdi bakın %3'e gelmiş. Yani işte ne öldürmüş, ne canlandırmış, ne yani ne öldürmüş, ne ondurmuş diye bir laf vardır, bilir misiniz? Yani pek böyle ahım şahım bir talep olan bir dil değil. Yani bunu öğrenirseniz tamam, ekmek yiyebilirsiniz belki ama artık yapay zeka falan da çıktı.
bu tarz script dillerini işte eskiden yapay zeka yokken bunların bilen adamlar çok iyi paralar kazanıyordu. Ha şimdi kazanamaz mı? Şimdi de para kazanır ama çok iyi para kazanamaz arkadaşlar. Çünkü yapay zeka artık yapıyor işte. Çok karmaşıktı bu JavaScript. Mesela bunlar modüler diller değillerdi. Şu bakın şu ilk 5 dil gibi değildi. Python, C, C++, Java, C# gibi ileri seviye dil değildi. Böyle script dili. Çok basit bir dildi JavaScript mesela. Ama bunu bilenler de işte tamamen JavaScript öğrenmiş. Başka hiç şunlar hakkında hiçbir bilgisi yok. Adam JavaScript üzerine kariyer yapmış. Çok iyi paralar kazandılar yıllar boyunca. Ha şimdi o kadar iyi kazanabilir mi? Onu bilemiyorum arkadaşlar. Aslında yani tabii ki kazanacak. Yani kazanmayacak diye bir durum yok. Yani yapay zekanın her şeyi yapabildiği diye bir durum yok. Ama kazanmaya devam edecek para. Yine ekmek yiyemez misin? Yersiniz ekmek. Ancak hani buradaki bu zamanki kazançlar gibi buradaki kazançlar olmaz. Aslında bütün diller için bu geçerli. Hani yapay zekanın gelmesi biraz bunları etkilemiş olabilir. Ama mesela bakın bunu ne kadar etkiler, bunu ne kadar etkiler, bunları ne kadar etkiler, şunu ne kadar etkiler. Siz bunu kendiniz karar verin. Fortran vesaire bunları zaten anlatmıyorum. SQL bakın SQL de standart bir izlenim veriyor. SQL aslında bir programlama dili değil ama buraya almışlar arkadaşlar TOB indeksi. Bakın %2 civarında bir rakamken hala nerede ya? Şurada. %2 bak değişmez. Yani bir veri tabanı yani çünkü siz programlama yaparken en çok programlama diliyle ilgili ararsınız Google'da. SQL ile ilgili işiniz olduğu zaman ararsınız. Yani bu şu demek değil. Ya SQL'i kimse kullanmıyormuş hocam. Değil. SQL kullanılıyor ama yani veri tabanı ile ilgili yaptığınız işler sınırlı. Siz bir program yazarken diyelim ki 1000 satırlık bir programın belki 100 satırı veri tabanı ile ilgili işlemdir. Veri tabanına yazma, okuma, etme falan. Bunlar yani SQL ile ilgilidir. O yüzden hani SQL bütün projelerde kullanılıyor belki ancak aramalar düşük olabiliyor. Yani bu şu demek değil işte SQL tercih edilmiyor değil. SQL'in hani 1000 satırlık bir kodda 100 satır 50 satır SQL kullanıyorsan sen o yüzden senin araman düşük olur. Ama bakın buradaki şeyi de güzel stable bir çizgide devam etmiş arkadaşlar. SQL derslerimiz de kanalda mevcut. Diğer programlama dillerinden bahsetmişler burada arkadaşlar. İşte bunlar şurada yazıyor. Kendiniz bakabilirsiniz. SAP'nin ABAP dili mesela %0.36 yani binde 3 falan. Yani bunlar ticari yazılımlar. Bunlar böyle herkesin alıp ben işte yapayım ABAP öğreneyim bilmem SAP dilinin yazılımı. Bunlar bu tarz diller değiller. Bunlar işte ticari paket alıyorsunuz. O ticari bunları siz alamazsınız eve. Şirketler alıyor. Siz şirket elemanını eğitime gönderiyor. ABAP programlama dili böyle değişik bir programlama dili. Basit aslında çok zor değil. Kendine az özelleştirilmiş bir dil. Bunu öğrenen adamların sayısı da kısıtlı zaten. Devam ediyor arkadaşlar. Bakın bunlar diğer diller. Buralardan kendiniz ihtiyacınız olan merak ettikleriniz varsa buradan bakabilirsiniz. Şimdi şunlara da bakabilirsiniz. Very long term history. Bakın daha önceki yılların historisine bakmak istiyorsanız bakın 1989'da 1 numaralı olan dil C. 2 numaralı olan dil C. Bakın bu böyle ara ara böyle 5-10 sene aralıklarla yazmış. Bakın C ve C++ şurada lütfen ikisine dikkat edin. Uzun yıllar tahtı kimseye bırakmamışlar. Bakın 1984'ten neredeyse 2000'li yıllara kadar 89'dan yani 15-20 sene hep ilk 2'de kalmış. Hatta bak devam etmiş. Hala ikinci sırada C. İşte C++ 3'e geçmişti. Bunun 3'e geçmesinin nedeni de yapay zeka, Python'la yapılan yapay zeka uygulamaları. Yabancı üniversitelerde bu Python uygulamaları çok fazla yapılıyor. O yüzden ama eskiden yani ikisi tahtı her zaman birincilik ve ikinciliği hiç kimseye bırakmıyordu. C ve C++. Şimdi Python ele geçirmiş durumda. Java'da bunların hemen ardından arkadaşlar geliyordu şu anda ama ondan önce bakın ilk sıralardaymış. Bakın 95 Java'nın çıkışı 1995. Burada 15 demiş ama Java'nın çıkışı 1995 işte 99'da 15 falan diyor. Yeni giriyor işte. 95'te falan çıktı ilk. Yeni kullanıldı. 2000'li yıllarda popüler oldu ve bir anda Java birinci sıraya yerleşiyor. Bakın yıllarca birinci sırayı koruyor. Daha sonra çok da fazla düşmüyor. 4. sıraya düşüyor. Ama Python öyle değil arkadaşlar. Bakın 28. sırada, 10. sırada, 6.da, 8'de 2019'da atağa geçiyor. Bakın 2019-2018 yıllarında atağa geçiyor ve şu an birinci sırada. C# bakın hep ilk 10 içinde yer alıyor. C# çıkışı da 2000'li yıllar biliyorsunuz. İlk 10 içinde hep kendini korumuş. 5. sıralamada gayet güzel. JavaScript'i görüyorsunuz. Visual Basic'i vesaire bunları görüyorsunuz arkadaşlar.
Bu şekilde şurada da şeyleri görürsünüz. Her yılın birincisi. 2023 yılının birincisi C Sharp'mış. 2022'nin birincisi C++. Yani en çok aranan, yıl boyunca en çok aranan, en çok search edilen, sorgu çekilen işte Google'da vesaire diller. 2023'te C Sharp birinci olmuş. 2022'de C++, 2021'de Python, 2020'de Python, 2019'da C, 2018 Python, C vesaire vesaire gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sıralama var. Evet, siz de TOB indeksi zaman zaman gelip linkini bırakıyorum açıklama kısmına, kontrol edip hangi dil ya da öğrendiğiniz başka bir dil varsa benim çaldıklarım dışında kaçıncı sırada, bunları kendiniz de bakabilirsiniz. Sizden ricam kanalı beğenelim, arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Bir an önce abone sayımızı artıralım arkadaşlar. Böyle güzel içerikleri görmek istiyorsanız kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.